Evet, selamlar arkadaşlar. Bir önceki videomuzda conversion rutinlerini nasıl uygulayabiliriz buna bakmıştık. Şimdi bugün bizim read table'larda kullandığımız binary search komutu var. Nedir bu binary search? Aslında ikili arama algoritması en basic haliyle. SAP'de bunu kullandığımız zaman performanstan ciddi kazançlar sağlarız. Çünkü bugün belki 100-200 veriyle uğraşıyor olabiliriz ama yarın bu 300 bin, 500 bin, 1 milyon olacaktır. Ve bir kere de kullanmıyoruz. Bu veriyi manipüle ederken birçok loop döngüleri, while döngüleri veya read table'lar, hani internal tablolara sürekli gitmemiz gerekiyor. Ve buralarda ciddi vakit kazançları sağlattırıyor bize bu binary search kullanımı. Nasıl yaparız peki bunu? Nasıl yaparızdan önce isterseniz kısaca bir binary search'e değinelim. Arka planda ne yaptığını, nasıl çalıştığına bakalım. Ya bizim tablomuzda 100 satır veri olduğunu düşünelim. Sıfırdan 100'e, 0, işte 1, 2, 3, 4, 5 diye devam ediyor ve 100'e kadar geliyor. Öncelikle bunun sıralı olması gerekiyor. Binary search algoritmasını yapabilmesi için. Ne yapıyor binary search? Biz binary search kullandığımız zaman bütün elimizdeki data setinin tam ortasına gidiyor ilk etapta. 50. satıra geliyor. Aradığımız şey, örnek veriyorum, 25 ise veya işte 18 numaralı kaydı arıyoruz. 50'ye geliyor. 18 50'den büyük mü küçük? Küçük. Tamam. Büyük kısmı atıyor. 0-50 arasında tam ortaya gidiyor. Yani 25 numaralı kayda gidiyor. 25 numaralı kayda. Burada geliyor 18. 25'ten büyük mü küçük mü? Küçükse tamam. Burayı da atıyor. Burada tam ortasına gidiyor. 12, 13. 13'e geldi. 13'ten büyük mü? Büyük. O zaman 13'ten küçük olanları atıyor. 13 ile 25 arasına bakıyor ve işte belki 4 adımda 13 ile 25 arasında 18, 19 herhalde tam mı denk geliyor artık. 4-5 adımda tamamlamış oluyor. Fakat bizim tablomuz sıralı olmadığı zaman, örnek veriyorum, işte 52, işte 0, 89, 54, işte 1, 6, 97 şeklinde ilerliyor. Biz retable attığımız zaman arka planda proses direkt birinci kayıttan başlıyor, 52. Artık hani o 18 ilk 5-6 kayıttaysa tamam, belki şans eseri denk gelebilir. Fakat 99. kayıttaysa 99 kere bunu tek tek geziyor ve bu bizim için tabii bahsettiğim gibi 1 milyon veri olduğu zaman 990 bin veriyi tek tek gezmektense çok daha az tur atarak, az adımda istediğimiz hedefe ulaştırıyor bizi. Basit anlamda böyle bir algoritma bu. Bunu nasıl kullanıyoruz? Öncelikle bunu sort etmemiz gerekiyor, sıralamamız gerekiyor. Binary search kullanacağımız zaman kullanmak istediğimiz alanla ilgili sıralamamız gerekiyor. Çünkü az önceki gösterdiğim gibi, yani biz burada misal veriyorum, Kunnere, bunu sort edeceğim, lt Kunnere'yi. Tamam. Duplicate eden kayıtları da silelim. lt Kunnere comparing all fields diyelim. Burada biz başka bir alana göre sıralarsak, yani Kunnere tablomuzun içinde başka bir alan daha var ve o alana göre sıralarsak bu bizim için bir anlam ifade etmiyor. Burada arama yapacağımız alana göre sıralamamız gerekiyor. Kunnere dedim. Burada da duplicate eden kayıtları sil dedim ilk etapta. Bunu dedikten sonra lt Kunnere key'imizi de verdikten sonra aslında yapmamız gereken tek şey binary search yazmak oluyor. Bu şekilde kodumuzu yazarken read table'larda ciddi anlamda performanstan kazanç sağlayabiliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.